Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Aydın'ın yöresel yemeklerinden Elif'in elinden yuvarlama tarifini paylaşacağız. Bana yapıp gönderdiler. O kadar güzeldi ki yemeye doyamadım. Malzemelerimizi hazırladık. Elif'cim, tarifinizi çok sevdim. Yöresel bir tarif. Bir tane soğan rendeleyeceğiz. 400 gram kıyması var. Alabildiği kadar un. En önemli özelliği bu. İyice özleşene kadar kıymayla. Daha çok böyle sünnet düğünlerine yaptığımız bir yemek. Bereketli olsun diye daha çok yaparken bazen hatta suda karıştırılıyor. O zaman sünnetlerde yediğimizde daha erengin, daha yumuşak olabiliyor. Diye sadece soğanla yapacağız. Soğanın suyunu da sıkıp koyuyor. O zaman da lastikleniyor, yumuşamıyor, zor pişiyor. Unla soğan birbirinden ayırt edilemeyinceye kadar yoğrulacak. En büyük püf noktası bu. Bir tane yumurta giriyor, karabiber, tuz giriyor. Başka da hiçbir şey yok hamurunda. Şimdi rendeleyelim. Bunu robottan da geçirebilirsiniz. Robottan geçirdiğinizde parça kalıyorsa yoğururken zorlanırsınız. Önemli olan yoğurması, özleşmesi olduğu için bence rendelemek daha mantıklı, iyi bir rendeyle. Yöresel yemekler gerçekten çok lezzetli oluyor. Benim Milas yöresine ait çaykama tarifim de var. Bazı yörelerde de çalkama deniyor. O da çok lezzetli. Soğanını çektik, kıymasını koyuyoruz. Yağsız, sinirsiz kıymayla daha güzel oluyor. Bir çay kaşığı karabiber yeterli. Bir tatlı kaşığı tuz yeterli. Bir tane de yumurta kırıyoruz. İşte bu aşamada düğünlerde biz bereketlensin diye biraz su koyuyoruz buna. O yüzden düğünlerde yediğiniz biraz daha yumuşak olabilir. Daha kolay pişer. Biraz daha erengin olur. Böylesi daha etli olunca daha lezzetli. Soğanın suyu çürütecek bunu şimdi. Soğanın suyuyla yapmak daha güzel. Unumuzu koyabiliriz. Unu almıyor deyinceye kadar yoğuracağız. 10 sene Söke'de yaşadım. Bu tarifi ne gördüm ne de yedim. Aslında çok yapılır. Doğal ürün satan yerde bulunur. En çok yaptığımız yemeklerden bir de çok pratik. Bunu yapıyorsun, kızartıyorsun. 6 ay yiyorsun. Buzlukla. İstiyor dışarıda da durur bu. Zeytinyağında kızartılır. Poşetle buzdolabına koy. Buzdolabında 6 ay durur. Hiçbir şey olmaz. Bir bu, bir paşa böreği. İkisi böyle 6 ay ye. Buzdolabına koyarsan daha içine siner. Hatta ben buzluğa atıyorum. Tabii buzlukta özelliğini kaybetmiyor. Çıkar. Taze gibi ye. Biz uzun süre yoğurduk. Kıyma, soğan, un birbirinden ayrılmayıncaya kadar. Renkleri birbirine eşitleninceye kadar. Çok sert bir hamur oluncaya kadar. Artık hiç un almıyor hamur. Yoğurma işlemimiz bitti. Şimdi bunu dinlendirmek lazım bir yarım saat kadar. Elif, bu makarna hamurundan daha mı sert? Bu daha sert. Artık unu almıyor deyinceye kadar yoğrulur. Tabii özelliği bu. Hamurumuzu bir yarım saat dinlendirelim. Yarım saat sonra kurşun şeklinde vermeye başlayacağız. İçine alsın. Daha sonra da şekil vermeye geçeceğiz. Evet, şimdi dinlendirdiğimiz hamurumuzla şekil vermeye başlayacağız. Bu da ayrı bir zahmetli bölümü. İplik haline getireceğiz önce. Ondan sonra küçük küçük parçalara böleceğiz. Sonra da kurşun şekli vereceğiz. Şöyle olacak. Bakar mısınız arkadaşlar? Bilye kadar. Bayağı minik. Kurşun. Küçüğü daha güzel oluyor. Büyüğünü sevmem ben. Daha büyük yapıyorlar da iri iri geç pişiyor. Çok lezzetli olmuyor. Yuvarlıyorsun, inceltiyorsun. Ondan sonra Evet, kesiyorsun, değil mi? Aynen böyle keseceğiz artık. Ben de iyi izliyorum. Böyle ayarı bu bunun. Daha büyüğü güzel olmaz zaten. Bu şimdi pişerken de biraz şişecek. Bir yuvarlıyorum kurabiye gibi. Sonra böyle yapıyorum. Elin de alışmış da çok seri yapıyorsun.
Böyle yuvarlıyor. Sonra eziyor. Çok minik. Nohuttan birazcık büyük parçalar. 2 nohuta yakın gibi. Tam büyüklüğü bir kurşun Evet. bunun. Öyle yapınca daha pratik tabii. Parçalayıp şekil vereceğiz. Biz yapmaya devam ediyoruz. Bitince görüşürüz. Bu kadar çıktı. Biraz rengi açık oldu. Kıymamız yağlıymış. Sinirsiz, yağsız kıyma kullandığınızda biraz daha kırmızı renkli olur. Bayağı da oldu. 5-6 kişilik var herhalde. Daha fazla olur. Temiz, güzel bir zeytinyağında kızartacağız. Bu kadar malzemeyi kızartmak için 3 su bardağı sıvı yağ. Daha bile fazla gidebilir. Üzerine çıksa iyi olur ya. Bir tane atıyoruz. Bu kızardığı zaman diğerlerini atmaya başlayacağız. İlki pişti. Yağ ısındı. Atıyorum artık. Şimdi kızarmasını bekleyeceğiz. Patates kızartır gibi. Aynı patates kızartır gibi. Çocuklarım bunun böyle kızarmış halini çıtır çıtır yerler, çok severler. Elif'ciğim çok teşekkür ederim canım benim. Bana bu tarifi hem öğrettin hem yaptın. Kızardılar. Alıyoruz. Bunu kızartıp da mı Tabii. saklıyorsunuz? Kızartmadan saklanmaz. Kızarttıktan sonra hazır yemek. Elif 3 bardak yağ denk geldi. Daha az gelirdi de etin yağıyla denk geldi. Bir tane yedim Elif. Ben de Çok çok hoşuma severim. gitti ya. Çıtır çıtır yerler. Cips gibi çok güzel yemesi var. Altını yakacağız tencerenin. Tereyağlı, salçalı, kırmızı biberli çorba suyu hazırlayacağız. Bir kaşık tereyağı koydum. Bir kaşık salça. Çok yoğunsa daha az koyabilirsiniz. Domates, biber fark ediyor mu? Domates salçasıyla yapıyoruz. Kırmızı biberini koyuyoruz. Bir yemek kaşığından biraz fazla. Yavaş yavaş. Sıcak su bu. 1,5 litre, 2 litreye yakın. Çok fazla olduğu için yuvarlamalarımızın hepsini pişirmeyeceğiz. Bir bölümünü buzluğa koyacağım. Bir bölümünü de yemek yaparak size göstermek istedik. Bir çay kaşığı tuz atacağız. Çorba suyu kaynadı. Artık atıyoruz yuvarlamaları. Yarısını yapıyorum. Yarısı da kalsın. Artık pişmesini bekleyeceğiz. Pişmeye yakında nohutlarını atacağız. Biraz da nohutlarıyla pişecek. Haşlanmamışsa nohutunuz birlikte de atıp nohutla birlikte de haşlıyoruz. Nohudumuz haşlandı. Ne kadar koyacağız nohut? Bir su bardağına yakın girer. Daha Tamam. az da olabilir. Fazlası olmaz. Yuvarlamamız 10 dakikadır pişiyor. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Yuvarlamalarımız fazla olduğu için bir kısmını soğuttuk. Buzdolabına ya da buzluğa da koyabilirsiniz. Buzdolabında da bozulmuyormuş. Bunları buzluğa kaldıracağım. İhtiyacımız olduğunda tüketebileceğimiz yuvarlamalarımız oldu. Arkadaşlar bakar mısınız? Kıtır kıtır, cips gibi. Tadına baktım. Gerçekten çok güzel. İnsan bunu kuru kuru bile yiyebilecek. Çok lezzetli olmuş. Buzluğumun bir köşesinde saklayacağım. Yarım saat pişti. Nohutunu koyacağız artık. Nohut yeterli. Bir bardaktan bu kadar kaldı. Biraz da böyle pişecek. Çok güzel görünüyor Elif.
Tam ayarı bunun şu an. Bir 10 dakikada böyle pişecek. Çok güzel bir yemek öğrendim ben. 10 dakika sonra yemeğimiz hazır. Şimdi sarımsaklı yoğurt yapacağız. Arzuya göre 2 dişte. Tabii ne kadar sarımsaklı seviyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Yarım çay kaşığı kadar da tuz koyduk. Yoğurdun üzerine süs olsun diye. Yoğurdumuz da hazır. Yemeğimiz pişti. Bol malzemeli. Bu bir de birazcık serinlerken şimdi yağını yapacağız. Bu arada yağını hazırlayalım. Bir yemek kaşığı tereyağı. Yine sizin sevdiğiniz şeye bağlı. Bunu süs için koyuyoruz biz, lezzet. Biraz serinleyen yemeğin üzerine yoğurdunu döküyoruz. Renkli yağı dökeceğiz. 1 çay kaşığı toz biber koyduk. Yağ yanmasın diye altını kapatıyoruz, kırmızı biberi koyuyoruz. Misler gibi oldu. Maydanozunu da döktük. Yemeğimiz hazır. Çok güzel oldu Elif. Şöyle Elif'in elinden çok güzel yöresel bir yemek tarifi paylaştık. Arkadaşlar mutlaka bu tarifimizi izleyin. Elif'e de teşekkür ediyorum. Elleri dert görmesin. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Desteklerinizi esirgemezseniz de çok mutlu olurum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. İyi günler.